Biz hayaletlere inanıyoruz. Ya siz? Amerikan Özel Kuvvetlerine bağlı bir resmi hesap bu cümlelerle bir video yayınladı. Videonun konusuysa Amerikan ordusuna bağlı psikolojik savaş biriminin tanıtımı. Makinedeki hayalet ismini taşıyan video, bugüne kadar hazırlanmış ve psikolojik operasyonun boyutunu ifşa eden en cesur video. Sunumunda William Shakespeare'a ait "bütün dünya bir sahnedir" sözleri alıntılanmış. Konuya psikolojik operasyon çerçevesinde baktığımızdaysa bu alıntı çok daha derin bir anlam kazanıyor. Bütün dünya kukla ustalarının sergilediği bir oyun sahnesi. Bu bakış açısını destekler şekilde video ekrana şu soruyu getiriyor: İpleri kimin tuttuğunu hiç merak ettiniz mi? Merak ettiyseniz anlatalım. Öncelikle videonun akışında çıkan mesajlara bakalım. Tam da psikolojik operasyonun doğasına yakışır şekilde "bizi gölgelerde bulacaksınız" sözünü ekrana getiren video, ardından Çin ve Rusya'yı göstererek doğuda bir tehdit yükseliyor diyor. Video her sahnesinde psikolojik operasyonun savaş alanları hakkında ustaca ipuçları veriyor. Savaş gelişiyor ve tüm dünya bir sahne cümlesinin arka planında propaganda yapan insanların ve piyano çalan bir kişinin görüntüleri görünüyor. Bu, müzik endüstrisinin de psikolojik savaş için bir araç olduğunu sunuyor. Dokunduğumuz her şey bir silah sözlerinin geldiği yerde de yine müzik endüstrisine bir gönderme içeriyor. Müzik endüstrisinin zihin kontrolüyle ilgili gündemi daha önce bizzat endüstrinin merkezindeki isimlerce de gündeme getirilmişti. Bununla ilgili propaganda serimizde hazırladığımız bir videoda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Birçok formda geldik sözünün geldiği yerde bu sefer sahneye çıkmaya hazırlanan bir palyaço görüyoruz. Her yerdeyiz sözünün yazdığı yerde gelen boş sinema salonuysa film endüstrisinin psikolojik savaştaki yerini sunuyor. Bu da yine birçoğumuzun aşina olduğu bir gerçeğin teyidi. Videonun devamında eski zamanlardan kalma bir çizgi film gibi beceriksiz bir palyaçonun hayalet olarak ortaya çıkışını gösteriyor. Bu son derece sembolik görüntünün de mesajı şu: sizin gülünç eğlenceleriniz de aslında psikolojik savaşın propaganda ajanları. Video, Facebook, Twitter, YouTube, Google, Reddit veya diğer sosyal medya platformlarının da psikolojik savaş alanları olduğunu sunmak için telefonlarını kaydıran birçok insan sahnesi içeriyor. Yine video boyunca protestoların ve siyasi hareketlerin görüntülerini görüyoruz. Bu sahnelerin mesajı da şu: bu olaylar organik olarak gerçekleşmedi, psikolojik savaşın sonucuydu. Ve videoya adını veren makinedeki hayalet sözü ekrana geldiğinde yanmakta olan bir televizyonla karşılaşıyoruz. Peki bu videoyu hazırlayanlar kimler? Amerikan ordusuna bağlı 4. Psikolojik Operasyonlar Grubu. Yaygın bilinen kısa ismiyle psikolojik operasyonların kısaltmasından oluşan PSYOP. PSYOP şu şekilde tanımlanabilir: siyasi ve askeri hedeflere ulaşmak için algıları, tutumları ve davranışları etkilemeyi amaçlayan psikolojik faaliyetler. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun Psikolojik Operasyonlar Departmanı dünyanın en meşhur psikolojik savaş birliklerinden biri. Çarpıcı bir sloganı var: İkna et, değiştir, etkile. Logosunuysa açıkça sızma ve aldatmanın simgesi olan Truva atı oluşturuyor. Ama hepsi bu kadar değil. PSYOP'un ayrıca büyülü, doğaüstü bir yanı var. Bazı PSYOP görev armalarına baktığımızda bunu açıkça görmekteyiz. Büyüye yapılan bu göndermeler sadece mecazi değil. PSYOP ve okült arasındaki simbiyotik ilişki önemli ancak tartışmalı bir figür tarafından tamamen kişiselleştirilmiş: Michael Aquino. Michael 1968'de Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'na katıldı ve burada psikolojik savaşta uzmanlaşmış bir subay ve daha sonra askeri istihbaratta bir yarbay oldu. Michael, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun saflarında tırmanırken başka bir örgütün saflarında da tırmandı: Şeytan Kilisesi. Evet, kulağa fantastik geliyor ancak şok eden kısmı da burası. Washington Post'ta çıkan "Bir Zamanın Şeytanı" başlıklı makaleye göre Michael, Vietnam ormanlarında konuşlanmış Amerika Birleşik Devletleri Ordusu için psikolojik bir ajanken Anton LaVey ile yazışmaya başladı. Michael Amerika'ya döndü ve kısa süre sonra yüksek rütbeli bir rahip ve kilisenin Clovenhof haber bülteninin editörü oldu. Ayırt edici görünümünü kafa derisine küçük bir 666 dövmesiyle daha da geliştirdi. Yıllar geçtikçe Michael ve LaVey arasındaki ilişki kötüleşti. Ana sebep, LaVey şeytanın sembolik bir güç olduğuna inanırken Michael şeytanın gerçek varlığına inanıyordu. 1975'te Michael, İbrani şeytanın sözde dayandığı bir Mısır tanrısı etrafında dönen gizli bir düzen olan Set Tapınağı'nı kurdu. Michael'ın gizli faaliyetleri askeri kariyerine engel olmadı.
1980'de PSYOP araştırma ve analiz ekibi lideri olan Michael, psikolojik operasyonların geleceği hakkında Amerika Birleşik Devletleri ordusunun dahili bir makalesi olan Mind War'un ortak yazarlığını yaptı. Kitabın can alıcı kısmı şu satırlar: stratejik bağlamda Mind War, dünya çapındaki dostlara, düşmanlara ve tarafsızlara ancak sahip olunan medya aracılığıyla ulaşmalı. Zihnin kendi kararlarına inanabilmesi için bu kararları zorlamadan aldığını hissetmesi gerekir. Mind War kitabında yer alan bu sözcükler tesirinde kaldığımız psikolojik operasyonun kanallarını ve metodunu açıklıyor. Nihai amaç insanların her adımda bu karara itildiğini fark etmeden yapmaları gereken şeyi isteyerek yapmalarını sağlamak. Her sabah kalkıp telefonumuzu elimize alıp sosyal medya hesabımızı açtığımızda karşımızda akmaya başlayan dünya, eğlenmek için gittiğimiz bir sinema ya da dinlediğimiz müzik, ihtiyaçlarımızı karşılamasının yanında psikolojimize hedef alan bir silah da olabilir. Tüm bunlardan uzaklaşmak gerçekçi bir çözüm değil, ancak en azından farkında olmak bu açıkça ifşa edilen psikolojik saldırıdan kendimizi korumaya fırsat verir. Ben Murat Soydan, izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuya psikolojik operasyon çerçevesinde baktığımızda ise bu alıntı çok daha derin bir anlam kazanıyor.